burada büyük bir devrim yaşanıyor. Farklı bir devrim mi desek, reform mu desek, Rönesans mı desek. Abi bunlar ne kadar güzel ya. Biz Türkiye'de yapalım şu şeylerden. Kapıda nöbetçiler var. Bir tanesine sordum. Müslüman olmayanlar girebilir mi diye. Giremez dedi. Caminin içinden bahsediyorum. Diğer kişi de girebilir dedi. Çok alışık değiller sanırım. Yeniliklerden bir tanesi bu. Buraya milyonlarca turist geldiğini ne bakın amca hayal edebilirsiniz. Amca ters bakıyor ona. Görüntüye bakın arkadaşlar. Böyle korkuttu adam. Allah bunları yapmaları iyi olmuş. Çok insan ölüyor biliyorsunuz haç vaktinde zamanında. Ve kadınlar ağlıyordu böyle hüngür hüngür. Burası benim çok enteresan bir şekilde şahane teknoloji. Arkadaşlar herkese İslamiyet'in en kutsal ikinci mekanı Mescid-i Nebevi'den selamlar. Bugün size hem Mescid-i Nebevi'nin etrafını hem de Mescid-i Nebevi'yi anlatmaya çalışacağım. Dünyanın her yerinden insan var arkadaşlar. Yüzlerce millet görüyorsunuz etrafınızda. Benim bile görmediğim milletler var yani. Endonezya'nın, Malezya'nın değişik ırkları var. Kendi içindeki. Gözümüze ilk olarak bir tuğra çarptı. Buralarda çekim serbest. Ebu Bekir el-Sıddık, Hazreti Ebu Bekir'in meclisi, İslam'ın ilk halifesi olan Hazreti Ebu Bekir'den alıyor tabii ki ismini. Hazreti Muhammed'in bayram namazlarını kıldırdığı musalla alanında, bugünkü Mescid-i Nebevi'nin dışında kalan bölgede, yani hemen arkamızda Mescid-i Nebevi, hemen zaten şurada Mescid-i Nebevi. Rivayetlere göre Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'in bayram namazlarını kıldırdığı musalla alanında bayram namazını burada kıldırıyor. Daha sonra buraya onun adına küçük bir mescit yapılıyor. Abdülhamit Han'ın tuğrası, El Gazi Abdülhamit Han daima muzaffer olsun yazıyor. Burada. Selamünaleyküm. Ben size camiyi göstereceğim. Diğer videolarda da söylediğim gibi bu konuda çok bilgili birisi değilim. Ama size tarihini göstermeye, yanlış bildiklerim olursa da siz beni düzeltebilirsiniz. Ve buraya gelemeyen, hasta olan insanlar benim videolarımdan detaylı görebilir. Şimdi Mescid-i Nebevi'nin diğer yanındaki El-Gamama Camii'ne gidiyoruz. Burası İslam'ın ikinci en önemli, en kutsal mekanı Mescid-i Nebevi burası. Burası da El-Gamama Camii. Yine taş, volkanik taş bunlar arkadaşlar. Medine çevresinde inanılmaz bol. Zaten çok güzel bir doğası var. Volkanik taşları görebiliyorsunuz ve onlardan yapılmış. Çok güzel. Yine size şöyle göstereyim. Etrafta modern binalar var. Bu tarz oteller böyle yüzlerce var arkadaşlar. Yüzlerce var. Buraya milyonlarca turist geldiğini ne bakın amca hayal edebilirsiniz. Amca ters bakıyor ona. Bazı milletlerin de şeyi öyle. Merakla bakıyor ama ters gibi. Gamama ismi Arapça bulut demek arkadaşlar. Yani Bulut Camii yine Osmanlı döneminde renove ediliyor. Tabii ki Suudi Arabistan döneminde de devam ediyor bu renovasyonlar. Bu camilerin hepsi aslında Hazreti Muhammed döneminde yapılıyor. O dönem çok daha basit bir şekilde yapılıyor. Daha küçük ve daha mütevazi şekilde yapılıyor. Tabii sonra büyüyor, büyütülüyor. Osmanlı döneminde Abdülmecit, 2. Abdülmecit ve 2. Abdülhamit zamanında restore ediliyor. Hemen Mescid-i Nebevi'nin çok yakınında. Caminin bu adı almasının sebebi burada yağmur duaları yapılıyor ama Hazreti Muhammed burada namaz kıldığı zaman gökyüzüne bir bulutun onu gölgelendirme mucizesinden aldığı söyleniyor. Yine volkanik taşlar var içeride. Hazreti Muhammed yağmur duası yapmak için bu alana çıkıyor ve cemaatle dua ediyor. Dua ettiği anda gökyüzü kararıyor, bulutlar toplanıyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Bu olaydan sonra halk o bölgeye Bulut Mescidi, Mescid el-Gamamah diyor. Yine Hazreti Muhammed'in cuma namazlarını burada kıldığı rivayet ediliyor. Bu cami ilk toplu bayram namazlarının kılındığı yer olduğu için çok önemli. Size başta
Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki kutsal mekanları göstereceğim. Sonra Mescid-i Nebevi'yi anlatacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum, arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Azerice duyuyorum, Özbekçe duyuyorum, Boşnakça duyuyorum. Buraları tabii İslam tarihi ve dünya tarihi açısından da çok önemli. Bugün İslamiyet 1 milyarın üzerinde inananı olan bir din buradan çıkıyor. Çok önemli. Gruba bakın arkadaşlar. Amcam nasıl bir grup topladın ya? Cemaat ey yapıyor onlar da. Burası da Hazreti Ali'yi anmak için anısına yapılmış bir cami. Mescid Ali bin Abi Talib. Yine musalla alanındaki önemli camilerden bir tanesi diyelim. Gamamah, Ebu Bakir Al-Sıddık. Bu 4 cami musalla camileri deniyor. Hulefai Raşidin camileri. Bu da bayram namazlarının ilk olarak burada Hazreti Ali'nin bayram namazı kıldırdığı rivayet edilir. Onun adına bir nişan hatıra mescidi gibi düşünün. İlk olarak yine Emeviler veya da Abbasiler döneminde basit bir taş mescit olarak yapıldığı söyleniyor. Ömer bin Abdülaziz Ümeyye periyodunda zamanında diyor. Bugünkü halini yine Abdülhamit Han devrinde alıyor arkadaşlar. Burası Hazreti Ali adına yapıldığı için çok fazla İranlı turist var, hacı var. Hacı mı diyelim? İranlı var ve kadınlar ağlıyordu böyle hüngür hüngür. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Kadınların çok üzülmüş şekilde ağlıyorlardı. Dayanamıyorum. Ayakkabımı giyeyim ya. Eğilemiyorum bel fıtığından da. Kalabalıkta da çok şey yapmak istemedim. Kadınların, yaşlıların, çocukların böyle ağlamasına hiç dayanamıyorum ya. Erkekler ağlayabilir arkadaşlar. Erkekler ağlasın ya. Şaka bir yana tabii de. Evet, şu anda Mescid-i Nebevi'yi görüyorsunuz. Birçok kapısı var Mescid-i Nebevi'nin. Bunlar şemsiye, bayağı modern, lüks şemsiyeler aslında. Para var. Açılıyor orada insanlar yürüyebilsin diye. 3 sene öncesine kadar Medine'de Müslüman olmayanların girmesi yasakmış bu bölgeye. Ama şu anda öyle bir tabela yok. Girmek yasak değil. Yani girebiliyorsun Müslüman değilseniz de. Yabancı turistler de gördüm. Onlar da bayağı ilgileniyorlarmış İslam tarihiyle. Sigara içmek yasak. Çantanızı bırakmayın diyor. Mekke'ye Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar giremiyorlar. Zaten Mekke yani bu konuda çok sıkı. Mekke'ye doğru yollarda Müslümanlar olmayanlar şehre giremez diye bir şey var. Burası da bu şekildeymiş ama burada büyük bir devrim yaşanıyor. Farklı bir devrim mi desek, reform mu desek, Rönesans mı desek, reform daha uygun olur herhalde. Dinde reform gibi. Yaşanıyor ve Medine'de bugün bu bölgeye de girmek yasak değil. Bana söylenen bu. Evet, şu anda İslam'ın en kutsal ikinci yerindeyiz. Tabii ki birincisi Mekke. Evet, İslam dünyasının kalbi Mescid-i Nebevi. İsterseniz benim gibi fakir değilseniz bu pahalı otellerde kalıp direkt olarak Mescid-i Nebevi'yi de görebiliyorsunuz. Odanızdan izleyebilirsiniz. Çok var. Her yer otel burada. Burası bahçesi. Dediğim gibi bunlar açılıp kapanıyor arkadaşlar. Keşke o şeyi yakalayabilseydim ya. Ben o açık kısmını da gördüm de o anı yakalayabilsem bayağı değişik bir görüntü olabilir. Evet, peki burası neresi? Hazreti Muhammed'in mezarı burada.
Hazreti Muhammed'in evi burada. Hazreti Muhammed Medine'ye hicret ettiğinde devesi Kasva bugünkü Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yerde çöküyor. Buraya çöküyor arkadaşlar devesi Kasva. O arazi 2 yetim çocuğa ait. Annesiz babası 2 çocuğa ait bir arazi. Medine. Küçük bir şehir o zaman. Hazreti Muhammed o arsayı satın alıp ilk olarak bir mescit ve bitişine de kendi evini inşa ediyor. Yani burada yaşamaya başlıyor. Yanına da bir mescit yapıyor. İlk mescit değil ama ilk mescit Küba Mescidi. 622 yılında Hicri takvime göre. Hicri takvim nedir? Bir ay takvimi ve hicreti baz alıyor. Yani Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçünü baz alıyor takvim. İlk hali çok sade. Duvarları kerpiçten, çatısı hurma kütleri ve dallarıyla yapılıyor. Zemin toprak. Sadece namaz kılınan bir yer değil. Aynı zamanda şehrin artık sosyal merkezi oluyor. Misafirhane, eğitim yeri ve mahkeme işleri de burada görülüyor. Abi bunlar ne kadar güzel ya. Biz Türkiye'de yapalım şu şeylerden. Açılır, kapanır. Gerçekten gündüz vakti burada tam yürümek imkansız hale gelir ve yaşlılar için şey olur. Ne güzel. Şu olay açılıyor arkadaşlar ya. Aman Allah'ım. Ve böyle dışı beton gibi. Şahane teknoloji. Şimdi Hazreti Muhammed'in kabri mescidin bitişiğindeki odada ve 632 yılında vefat ediyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in kabri nerede? Yeşil kubbeyi görüyor musunuz? Evet. Onun altında ama Hazreti Muhammed'in kabrine giremiyorsunuz tabii ki. Orası aynı yere daha sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer defnediliyor. Bugün burası Ravza-i Mutahhara olarak biliniyor. Yani temiz bahçe. Hazreti Muhammed'in şöyle bir sözü var. Benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu nedenle Ravza, Müslümanlar için dua ve ibadet bakımından en faziletli alanlardan bir tanesi. İslam'ın farklı dönemlerinde genişletiliyor arkadaşlar. Hazreti Ömer döneminde mescit büyütülüyor. Hazreti Osman döneminde taş ve kireçle daha sağlam hale getiriliyor. Emeviler kubbe ekliyorlar. Abbasiler, minareler ve yeni kapılar. Kanuni Sultan Süleyman ve 2. Abdülhamit döneminde de camiye çok zarif süslemeler kazandırılıyor. Yeşil kubbe, Hazreti Muhammed'in mezarı demiştik. O alan Kubbetül Hadra, Mescid-i Nebevi'nin sembolü. Osmanlı 13. yüzyılda yapılıyor ilk olarak ve Osmanlı döneminde bugünkü halini alıyor. Burası sanırım en yakın görebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Evet. Bu bölgeye haram deniyor arkadaşlar. Şehirde, halk arasında da harama gidilmiyor gibi. Bunun bir sebebi var. Medine'nin 2 taşlık arasındaki bölgesi haram kılınıyor. Ot kesilmiyor. Ağaç koparılmıyor. Av hayvanı ürkütülmüyor. Savaşsız, barış alanı, kan dökülmeyen şehir koruma altındaki yer haline geliyor. Haram-ı Nebevi, peygamberin kutsal dokunulmaz alanı. Avlanmak, ağaç kesmek, hayvanlara zarar vermek, silah çekmek, kayıp bir eşyayı almak bile dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Hz. Muhammed vefat ettiğinde sahabeler tartışmaya başlıyorlar nereye gömelim diye. Tartışma kavga anlamında değil arkadaşlar. Türkçe'de o anlama gelmiyor tam olarak. Nereye gömelim diye birbirleriyle konuşuyorlar. Hz. Ebubekir şu hadisi hatırlatıyor. Peygamberler öldükleri yere defnedilirler diye hadis hatırlatıyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe'nin odasında defnediliyor. Hazreti Ömer ölümünden önce Hazreti Ayşe'ye haber göndererek şöyle dedi. Allah'tan başka kimseye değer vermem ama peygamberin yanına defnedilmemi istiyorum. Eğer izin verirsen bu benim için büyük bir şereftir diyor. Hazreti Ayşe izin veriyor. Böylece Hazreti Ömer peygamberin ve Hazreti Ebubekir'in hemen yanına defnediliyor. Bazı rivayetlere göre arkadaşlar bunun doğru mu değil mi bilmiyorum. Yani dediğim gibi ben İslam alimi değilim. Zaten İslam alimleri de bu konuda tartışıyor ya da böyle bir şey var, tartışma var bilmiyorum. Ama size söyleyeyim. Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu odada 4. bir boş yer olduğu rivayet ediliyor. Bazı hadis ve tarih kitaplarında bu yerin Hazreti İsa için ayrıldığı söyleniyor. Yani kıyamete yakın dünyaya döndüğünde onun buraya defnedileceği rivayet ediliyor. Ama halk arasında bu çok yaygınmış. Bunu bilmiyorum ben. Dediğim gibi sadece öyle bir rivayet varmış. Şimdi burada yine bir kapı var. Al-Salam kapısı. Yine bizim camilerimizde görebileceğiniz altın varaklı yazılar var. Birçok kapı var. Görüntüye bakın arkadaşlar. Binlerce kişi ve
Bunlar üflüyor mis gibi. Vallahi bunları yapmaları iyi olmuş. Çok insan ölüyor biliyorsunuz şeyde. Haç vaktinde zamanında. Ebu Bakir Al-Sıddık kapısı, El Selam kapısı kapalı. Osmanlı tuğrasının olduğu, güzel el yazmalarının olduğu. Kapıda nöbetçiler var. Bir tanesine sordum. Müslüman olmayanlar girebilir mi diye. Giremez dedi. Caminin içinden bahsediyorum. Nasıl? Diğer kişi de girebilir dedi. Çok alışık değiller sanırım. Ama bir uyarı yok. Mekke'ye giden yoldaki gibi. Sanıyorum çok takıldıkları bir nokta değil burada. Burada o dediğim gibi kendi yaptıkları yeniliklerden bir tanesi bu. Ben yabancılar gördüm. Bilemiyorum onun dışında. Rafsa için, ziyareti için önceden izin almanız gerekiyor. Burada çokça Türk turist gördüm ama bizim nüfusumuz oranla az. Para azaldı bizde. Enflasyon belimizi kırdı vallahi ya. Yani Endonezyalı, tabii onların nüfusu da çok ama Malezyalı daha fazla. Evet, şöyle size birazcık da etraftaki otelleri, pazar yerlerini göstereyim. Çünkü bence çok ilginç. Suudi Arabistan Prensi. Prens bizdeki eski başbakanlık sistemi gibi düşünün. Ülkeyi prens daha aktif yönetme hayatında, yönetiminde. Daha çok onu görüyorsunuz yani. Yani Cumhurbaşkanlığı başbakanlık sistemi gibi. Kral ve prens gibi düşünebilirsiniz. Evet böyle bakın Medine Hilton Oteli. Bunlar tabii pahalı. Yani burada güneş geçmiyor artık böyle. Burası benim çok enteresan bir şekilde çok modern binalar ama böyle dip dibe yapılmış. Burada hava daha kararıyor ama daha serin oluyor gündüzleri. Çünkü güneş çok vurmuyor. Evet Mescid-i Nebevi'nin alanına devam edelim. Bakalım başka neler göreceğiz. İyice akşam oldukça kalabalıklaşıyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, ben buraya bir görev yapmaya geldim. Anneme karşı görevimi yaptım. Hem de yine gelemeyecek, göremeyecek insanlar için ya da gelecek kişiler için bilgiler vermeye çalıştım. Ben dediğim gibi çok dindar birisi değilim. Dindar birisi. Ben dediğim gibi dindar birisi değilim. Ama güzel bir şeylere vesile olduysam ne mutlu bana. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize bakın. Macera devam ediyor. Özellikle tarihi yerlere sizi götürmeye devam edeceğim. İlkokulda, ortaokulda, lisede bize anlattıkları savaş sahalarını vesaire tarihi yerleri göstermeye devam edeceğim. Tabii ki onun dışında da diğer başka tarihi yerleri de size göstermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Mescid-i Nebevi'nin bahçesinden, bölgesinden selamlar. Abone olmayı unutmayın tabii ki.